arkadaşlar, Gorgeous YouTube örgü kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber şahane bir bohem hırka öreceğiz. Her zaman sonda yaptığımı bu defa başta yaparak hatırlatmak isterim. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız efendim. Yorum ve beğenileriniz benim için çok kıymetli. İlk defa bu videoda karşılaştığım arkadaşlarım varsa özellikle sizlerden bir kalbinizi rica ediyorum. Hoş geldiniz diyorum bu arada. Videoya kısa bir ara. Sizlere katıl butonundan söz etmek istiyorum. Katıl aileme destek olmak için butonu tıklayıp kendinize göre olan seçeneği tercih edebilir, bana destek olabilirsiniz. Tüm destekçilerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Bohem hırka öreceğiz demiştim. Bu hırkada kullanacağımız ipler Yarn Jeans, Jeans Splash ve Alize Cotton Gold olacak. Renk numaralarına geçecek olursam sırasıyla Yarn Jeans'in Splash ipinin 954'ünü kullanıyorum. Yarn Jeans'in kahverengi olarak 40 numarasını kullanıyorum. Alize Cotton Gold'un 149 fuşyası, 161 pudrası, 67 mum ışığı rengini kullanıyorum. 3 milim tığ ile. Bu tatlış hırka için kullanmamız gereken 80 tane motifimiz olacak ve bunun için de ilk başta 80 tane motif örerek başlayacağız hırkamıza. Kullanacağım motif benim bu hırkada Gorgeous motifimizin yeni hali. Benim kızımın deyimiyle Gorgeous 2.0 diyor buna. Yeni sürüm olarak da kanalda sizlerle paylaşmıştım. Motifin yapımını burada yeniden göstermek istemiyorum. Alta linkini bırakacağım. Sadece buradaki tek fark, bunu belirtmem gerekiyor. Motifi örerken ne yapıyorum? Genelde splash'ı kullanıyorum ama arada iki sırada da Yarn Jeans'in 40'ını kullandım. Nerede kullandım? İkinci sırayı örerken ve şuradaki yuvaları hazırlarken kahverengi ipi kullandım. Burada ve burada, bunu belirtmek isterim. Motifin yapım linki hemen altta bulacaksınız. Motiflerim benim 11 santim geldi. Hırkanın bedeni takriben 36-42 bedene kadar uygun olacak diye düşünüyorum. Ancak videonun sonunda size çok daha net hem hırkanın kaç beden olduğunu söyleyip hem de nasıl büyütebilirsinizin tiyolarını vermeye çalışacağım. O zaman bu motiften 80 tane hazırlayıp buluşuyoruz. 80 tane oluşturduğumuz motiflerimizle 2 tane kocaman parça öreceğiz bedenimiz için. 2 ayrı parçayı beden için öreceğiz. Bu 2 ayrı parçada toplamda 68 tane motif olacak. Bu 68 tane motifin 34 tanesi böyle bir parçasında, 34 tanesi de şu diğer tarafında. Bu parçayı tamamladım. Birazdan bunun üstünde zaten size gidiş yolumuzu göstereceğim. Yani 34 artı 34, 68 tanesini bedenimizde kullanacağız. 6 artı 6, 12 tanesini de kollarda kullanacağız. Böylelikle toplamda 80 motifimizi bu şekilde yerleştirmiş olacağız. Bu motiflerle şimdi ben kolda size bu büyük parçanın yapımını göstereceğim. Çünkü kol ve beden parçaları birebir aynı. Sadece kollar bedenin küçüğü. Ben küçüğü örerken işte bedende de bu kadar yapıyoruz diyeceğim. Hırkam uzun olacak bir hırka. Atıyorum şimdi şeritler örmeye başlayacağız. İlk olarak uzun hırkamız için. Şeritlerimiz bizim 17 tane motiften oluşacak. İlk 17 tane motifle bir şerit oluşturacağız. Daha sonra ikinci 17 tane motifle şeriti oluşturacağız. Yani 17 burada, 17 burada var. Sonra buradaki ortadaki birleştirme işlemini yapacağız. Kolda ise bu 17 parçanın sadece
3 artı 3'ünü kullanıyor olacağız. Yani mesela ben kol yaparken 3 tane yaptığım yere siz beden için benim gibi uzun bir hırka örecekseniz 17 tane yapacaksınız. Eğer boyunu kısaltmak istiyorsanız, daha kısa yapmak istiyorsanız atıyorum sayılar 17'den 15'e düşecek. 2-2 azaltacaksınız ya da 2-2 yükselteceksiniz. Daha da uzun yapmak isteyenler, bohem, salaş, döküm döküm dursun diyenler benim 17 yaptığımı 19 yapabilirler ya da 21. Azaltmak için de -2, arttırmak için de +2 kullanacağız ki videonun sonunda daha da detaylı ölçüleri veriyor olacağım size. Boyu kaç santim oldu, eni kaç santim oldu, hırkamız tam olarak bittikten sonra. Bunun için de videonun sonuna kadar izlemenizi ısrarla öneriyorum. Öyleyse dediğim gibi şeritler hazırlamaya başlayacağız. 17 tane motifi birleştireceğiz. Bir şerit, 4 tane şerit oluşturuyor olacağız ilk olarak. Şimdi ben kolda o şeritleri nasıl oluşturduğumu göstereceğim size. Ben kol için bu şeritleri 3 ve 3 ayrı olarak hazırlayacağım. Bu şekilde bedeni için de dediğim gibi benim bu 3 yaptığım yeri 17 yapacaksınız. Kollar için 3, beden için 17. 17 çarpı 4, 3 çarpı 4 yine. Kol için de 3 çarpı 4 şerit hazırlayacağız. Öyleyse bir kol parçasıyla başlayalım birleştirmeye. Önce tekrardan şu büyük parçada size göstermek istiyorum. Bakın şerit dediğim şu kısmı, ortadaki kısmı görmeyin. Şurayı yapıyoruz. Ucuca eklediğimiz upuzun şu kısmını yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17'ye kadar gidiyor. Birleştireceğim. İlk 3 motifi önüme aldım. İlk motifimi alıyorum. Hemen ilk olarak şöyle bir ilmeğimi çıkartıyorum. Şu 2 motifi yana alayım. Ve tığın üstüme de ipimi aldıktan sonra buradaki köşeye geliyorum. Ve 3 tane ikili trabzan öreceğim. Benim başlangıcım, takip eden arkadaşlarım sürekli bilirler. Bu şekilde ilk trabzanımı örerek başlıyorum. İpi öne aldım. İlk bacağımı böylelikle örmüş oldum. Tığın üstüne yine ipimi aldım. Bu ipi gene tığımın üstüne alıyorum. Köşe boşluğuna batıp 1, 2, ikinci trabzanımı da ördüm. Artık bunun da üstüne örerek arada kaybediyorum ve 3 tane köşenin ikili trabzanını örmüş oldum. Sonra arada zincir çekmiyorum. Bu arada zincir çekip çekmemek tamamen sizin tasarrufunuzda. Elinizden nasıl güzel düştüğünü kanaat getiriyorsanız öyle devam edebilirsiniz. Boşluklara geliyorum. 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. 1, 2. Daha sonra köşeye geldiğimde köşenin içine önce 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Arada 2 zincirim var. Sonra yeniden aynı köşenin içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Köşedeki geçişi bu şekilde yapıyorum. Daha sonra bu sıranın bu kenarın daha doğrusu sonuna kadar aynı göstermiş olduğum şekilde boşlukların içine 3 tane ikişerli trabzan örerek devam ediyorum. Köşenin içine bir tane örüp üçlü grubun bekliyorum. 2 tane zincir çekip burada artık bir üst sıraya motifi eklemeye başlayacağız şerit oluştururken. Tığın üstüne ipimi aldım. Hemen yeni motifimin her iki motifinde ön yüzü bana bakarken yeni motifimin köşesinin içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra tığımdan çıktım.
karşısındaki denk gelen boşluğun, ki orası burası, batıp ilmeğini içinden çıkarttıktan sonra bir de zincir çekip tığın üstüne ipimi alıyorum. Diğer boşluğun içine gelip 3 tane ikili trabzan örüyorum. Yine çıktım. Bu defa yine karşısına denk gelen boşluktan ilmeğimi çıkardım. Sonra bir zincir çektim ve hemen geldim buradaki diğer boşluğun içine 3 tane örmeye. Çıktım. Karşısındaki boşluktan battım. İlmeğimi çıkarttım. Bir zincir çektim. 3 tane daha ördüm. Çıktım. Zincir çektim. Yeniden üçlü grubumu örüyorum. Ve tığdan çıkıyorum yeniden. Karşısındaki boşluğun içinden ilmeğimi geçirip bir zincir çekiyorum. Tığın üstüne ipimi aldım. Köşedeyim. Köşeye 3 tane ikili trabzanımı örüp burada da bir zincir çekip tığdan çıkıyorum köşede olduğum için. Yeniden köşenin içinden ilmeğimi çıkartıyorum. Bir zincir de burada çekiyorum ve tığın üstüne ipimi alıp köşeye gelip diğer üçlü grubu örüyorum. Şimdi aynı biraz evvel gösterdiğim gibi boşlukların içine 3 tane ikili trabzan öreceğim. Bu kenarı buraya kadar öreceğim. Buraya yine aynı köşede yaptığım gibi 3 ikili trabzan, 2 zincir, 3 ikili trabzan, sonra bu kenarın sonuna kadar geleceğim. Tekrar burada köşeye kadar geldim. 3 tane ikili trabzan örüp 2 de zincirimi çektikten sonra tığın üstüne ipimi aldım. Yine bunu bunun üstüne eklediğim gibi bunu da bunun üstüne ekleyeceğim. İkisinin ön yüzü bana bakarken yeni motifin köşesine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Hemen sırt sırta verip tığdan çıkıyorum ve karşısına denk gelen boşluktan ilmeğimi çıkartıp zincir çekiyorum. Yani bir aşağıda göstermiş olduğum işlemin aynısını buraya da uyguluyorum. Buraya hemen yandaki köşeye atladım. Boşluğa atladım, köşeden geçtim. Çıktım tığdan, ilmeğimi aldım, bir zincir. Aynı şekilde kenarın sonuna kadar birleştireyim. Köşeye geldim, birlikte geçelim istedim. Köşeye geldiğimizde hemen 3 tane ikili trabzanımızı örüyorduk. Bir zincir çekip tığdan çıkıp köşeden batıp ilmeğimi alıp tekrar bir zincir çekiyordum. Şimdi aynen ne yapıyorum? Artık etrafını örmeye başlayacağım. Neden? Çünkü ben kol parçası için şerit örüyorum. Bana 3 motifli şerit yeterli. Şimdi benim bu göstermiş olduğum tekniği şayet siz beden için hazırlıyorsanız şu an benimle aynı boyda yapacaksanız 17 tane motifi bu 3 motifi eklediğim gibi şerit halinde ekleyin. 17 taneden 4 tane unutmayın. Bu 3 taneden de 4 tane yapacağız. Nasıl tamamladığımızı da şimdi göstereyim. Ne yapacağım? Bu kenarı öreceğim. Buraya geleceğim. Şuraya kadar geleyim. Buradaki geçişi nasıl yaptığımı göstereyim. Aynen dediğim gibi bu kenarı ve bu kenarı ve buraya kadar ördüm. Şimdi şuradaki geçişi nasıl yaptığımı size gösteriyorum. Artık yeterli uzunluğa geldiğini düşündüğümde yani 1, 2, 3 oldu. Dönüşe geçtim. Bu 17 olduğunda da 1, 2, 3, 17'ye geldiğinde de hop döneceğim. Buraya kadar aynı ördüm. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi köşede bir üçlü var. Ben diğer üçlü grubumu örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Buradaki ikisinin oluşturduğu boşluğun içine batıp ilmeğimi çıkartıyorum. Bu ilmeği aynı zamanda tığımdaki diğer ilmeğin de içinden geçirip bir zincir daha çekiyorum ve buradaki köşenin de diğer üçlüsünü örüyorum. Daha sonra boşlukların içine
üçlülerimi örmeye devam ediyorum. Ta ki yine iki motifimin kesiştiği yere kadar. Oradaki geçişi de beraber yapalım. Şimdi buraya kadar da geldim. Burada da diğer üçlümü örüyorum. Bir zincir çektim. Şu ikisini oluşturduğu boşluğun içine batıp ilmeği hem boşluğun içinden hem de tığımdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Sonra bir zincir daha çekip tığın üstüne ipimi alıyorum ve bu boşluğun içine diğer üçlü grubumu örüyorum. Ve yeniden boşluklara 3 tane örerek devam edeceğim. Başladığım yere kadar örüp şeridi tamamlamış olacağım. Şu son kısmı da beraber örelim. Köşeye 3 taneyi örerek başlamıştım. Diğer 3 tane ikili trabzanımı örerek de bitireceğim. 2 de zincirimi çekiyorum. Burada ilk örmüş olduğum trabzanın tepesinden kaydırarak çıkartıyorum ilmeğimi. Şöyle bir kere de güzelce kilitleyip ipimi uzattıktan sonra kesip gizleyeceğim ipimi. Şimdi tekrardan anlatmaya çalışayım. Bu benim kol için ördüğüm 3 motifli oluşan şeridim. Bundan 4 tane ihtiyacım var. Yani bu şeritten 4 tane öreceğim. Daha sonra beden içinde 4 şeride ihtiyacım var. Ama beden şeritlerim 3 değil, aynı 3 taneyi yaptığım gibi 17 tane öreceğim. 17 tane bu parça, uzun parçadan, yani bakın şu bütünde göstereyim. Bir böyle uzun, bir böyle uzun, upuzun 4 tane örüyoruz. 4 kol için, 4 beden için hazırlıyoruz. Kol için hep 3 standarttır. Beden için 17 dedim boyunu. Boyunu daha uzun örmek isteyenler 17 tane motifle oluşan parçanın üstüne ikişer motif ekleyecekler. 17, 19, 21 olarak büyütülebilir, uzatılabilir. 15, 13 olarak da kısaltılabilir. Israrla altını çiziyorum. Bu kısım önemli çünkü. O zaman parçaları hazırlayıp buluşalım. Şeritleri hazırladım ben. Diğerlerini zaten önceden hazırlayıp birleştirmiştim. Şimdi göstereceğim. Ne yapıyorduk? 4 tane üçlü uzunlukta, 4 tane de 17 motifli uzunlukta şeritleri hazırlıyorduk. Ben bu 17 motifli şeritlerden oluşturduğum parçaları 2-2 şöyle birleştiriyorum. Bakınız. Bu şeridi ve bu şeridi 17'yi ortadan birleştiriyorum. Yani 4 şeridi 2 parça haline düşürüyorum. Aynı burada da yaptığım gibi. Şöyle de göstereyim size. Aynı burada da yaptığım gibi bu parçayı bu şekilde birleştiriyorum. Şimdi şu ortadaki işlemi nasıl yaptığımı aslında aynı işlemi kolda da yapacağız. Şu birleştirme işini İki şeridin arasına uyguladığım işlemi, şu iki parçanın arasına uyguladığım işlemi hem kol parçalarını birleştireceğim. Kol parçaları 4'ten 2'ye düşecek. Yani bu bir parça olacak. Diğer bir parça daha olacak. 2. 17 motifle oluşan parçaları da birleştireceğim. Bu 17 olsun, bu da 17 olsun. Birleştirdim. 34'te 2 büyük parçam olmuş olacak. İşte o 34 motifli oluşan ilk parça bu. Birleştirdim. Sonra bu 34 motifle oluşan bu parçayı upuzun bir şerit haline birleştirdikten sonra ucundan katlıyorum. Bu şekilde katlıyorum üst üste. Ve hırkanın hangi parçasını oluşturmuş oluyorum bu şekilde katladığımda? Bir tarafı sağ ya da sol taraf olarak düşünebilirsiniz bu parçayı hırkanın. Şu üstte kalan motif omuz motifimiz. Geri kalan da 2, 4, 6, 8 tanesi boyuna giden motif şu omuzlar
hariç. Omuzda bir tane motif kalıyor bu şekilde. Bu şekilde katlayacağım birleştirdikten sonra. Sonrasında ise diğer işlemleri nasıl yaptığımı da size göstermeye çalışacağım. İlk olarak şu ortadaki birleştirme mantığını birlikte çözelim. Birleştirdiğim parçalarla üçlü olanını, bakın bu 17, 17 de olabilirdi. Hiçbir farkı yok. Burada uyguladığımın aynısını uzun parçalarda da yapacağım. Fuşya rengi olan ipimi alıyorum ve hemen ilk önce birini kaldırıyorum. Çünkü bir şeritle işim var ilk olarak. Şimdi ilmeğimi çıkartıyorum. Daha sonra tığın üstüne ipimi alıp buradaki köşe boşluğuna geliyorum. Köşe boşluğunun içine tığımın üstünde 3 tane ip var. Üçünü bir örüyorum. Yani çakma trabzan yapıyorum. Çakma sık iğne yarım trabzan da diyebiliriz. Daha sonra 3 tane zincir çekiyorum. Yine tığın üstüne ipimi alıyorum. 2 üçlü grubun arasındaki boşluğa gelip bir çakma sık iğne daha örüyorum. 1, 2, 3. Tığın üstüne ipimi aldım. 2 boşluğun arasına battım. İlmeğimi çıkarttım. Üçünü bir ördüm. Yeniden birlikte yapalım. Şu geçişi görene kadar. 1, 2, 3. Tığın üstüne ipimi aldım. Battım boşluğa. Hepsini bir ördüm. 1, 2, 3. Tığın üstüne ipimi aldım. Yeniden buradaki boşluğa battım. İlmek çıkarttım. Tığımın üstündeki 3 tane ilmeği birlikte ördüm. Arada 3 zincir. Şimdi bu kesiştikleri yere geldiğimde ise nasıl geçeceğim? 1, 2, 3 zinciri çektim. İlk olarak buradaki boşluğun içine batıp bir çakma sık iğnemi örüyorum. Daha sonra 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Buradaki boşluğun içine batıp üçünü bir örüyorum. 1, 2, 3 bakın. Ne yaptım? Şu her ikisinin kesiştiği noktadaki boşluktan boşluğa 3 zincir çekerek bir kafes oluşturdum. Sonrasında aynen örmeye devam ediyorum. 3 zincir, bir çakma sık iğne. 1, 2, 3 battım. Hepsini bir topladım. 1, 2, 3 hepsini topladım. Yeniden 1, 2, 3 hepsini bir topladım. Bakın buraya geldim, yine o köşedeyim. Burada da 3 tane zincirimi çektim ve bu köşeden diğerindeki köşeye batıp bir yuva da oraya oluşturuyorum. Sonuna kadar bu şekilde örüyorum. Sonuna kadar geldiğimde yine 3 zincirimi çektim. Tığın üstüne ipimi alıp buradaki köşenin içine battım ve çakma sık iğnemi ördüm. 1, 2, 3 zincir çekip bırakıyorum. Burada bunu uzuncanı ilmeğimi de kaçmasın diye ya da buraya bir ilmek belirleyici takabilirsiniz sökülmesin diye. Büyük parçada bu daha kolay olacaktır, onu söyleyeyim. 17 tane ile birleştirdiğinizde buraya geldiğinizde bunu bırakacaksınız. Buraya bir ilmek belirleyici takın. Şimdi başa geldim yeniden. Öncesinde bu ipi aralarda böyle ilmeklerin içinden geçirerek ki daha ince bir tığla daha kolay yaparsınız. Ben yanıma daha ince bir tığ almayı ihmal etmişim. Daha kolay oluyor. Ben hemen bunu gizleyeyim. Gizledikten sonra 161 pudra rengimi alıyorum ve hemen onunla da bir ilmek çıkartıp şimdi burada oluşturmuş olduğum yuvaların içine 3 tane ikişer trabzanlarla oluşan gruplarımı öreceğim. Tığın üstüne ipimi aldım. Bu boşluğun içine gelip ilk bacağımı örüyorum. 1. Bunu gizleyerek örüyorum. Ve 3'e tamamladım. Hiç arada zinciri yok. Diğer boşluğun içine geldim. 2 ve 3.
Aynen bu şekilde her yuvanın içine 3 tane ikili trabzanımı örüp devam edeceğim. Hepsine sonuna kadar. Son boşluğa kadar geldim. Bu ilmek de burada duruyor. Şimdi bu sonuncunun da içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Sonra bir zincir çekip kilitleyip bakın bu burada duruyor. 3 zincir çekmiştik. Bunu buradan kesiyorum ve bu ipi ilmeklerin arasından bir öne bir arkaya alarak gizliyorum. İpi gizledikten sonra burada uzuncana bir ilmek bırakmıştım. Onu hemen küçültüyorum. 3 zincir çekmiştim. Parçayı tersini döndürüyorum. Tığın üstüne ipimi alıp buradaki ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine gelip bir çakma sık iğne örüyorum. Sonra 3 tane zinciri çekiyorum. Tığın üstüne ipimi alıp bu 2 tane üçlü grubun arasına batıp yine çakma sık iğnelerimi örmeye devam ediyorum. Yani ne yapıyorum? 3 zincir, bir dola, hepsini bir topla. Sonuna kadar da aynı bu şekilde öreceğim sonuna kadar. Sonuna kadar geldiğimde 3 zinciri çekip yine tığın üstüne ipimi alıyorum ve burada son örmüş olduğum trabzanın tepesine batarak yine çakma sık iğnemi örüyorum. Yani bütün ilmekleri bir topluyorum. Daha sonra tığın üstüne yine ipimi alıyorum. Bu defa bu altta fuşya ipin olduğu çakma sık iğne ördüğüm yere gelip onun tepesine batıp ilmeğimi çıkartıyorum. Ve sırasıyla 1, 2, 3 tane ilmeği örerek yükseliyorum. Ve bir zincir çekip sıkıştırdıktan sonra ipimi güzelce kesiyorum artık. Fuşya iple bu parça için işim bitti. Şu ipi gizleyeyim ilmeklerin arasında. İpi gizledikten sonra tersten örmüştüm biliyorsunuz. Hemen ön yüzünü döndürüyorum ve 67 olan Alize Cotton Gold'un mum ışığı rengini alıyorum. Hemen ondan da bir ilmek çıkarttıktan sonra aynı 161 pudrayı ördüğüm gibi boşlukların yani oluşturduğum yuvaların içine 3'er tane ikili trabzan grupları hazırlayacağım. Bu şekilde her boşluğun içine. Üç tane ikili trabzanımı örüp sıranın sonuna kadar aynen devam edeceğim. Bu şekilde. Son yuvanın içini de 3 tane ikili trabzanla doldurduktan sonra kilitleyip yine ipimi kesiyorum. Ve bu göstermiş olduğum işlemi 4 sıralı işlemi 2 sıra fuşya, bir sıra 161 pudra, bir sıra 67 mum ışığıyla yaptığım işlemi örmüş olduğum her şeride 4 tane üçlü, 4 tane 17'li şeridim var. Her birinin bir kenarına, sadece bir kenarına bu işlemi yapıp geliyorum. Şeritlerimizi karşılıklı olarak şimdi böyle kenarlarını yaptık ve karşılıklı olarak o kenarları birbirine bakacak şekilde önümüze alıyoruz. Her bir parçada böyle. Üçlü kol parçalarında da böyle. Şöyle hemen göstermek istiyorum size. Diğer beden parçasında da öyle. Bakın burada birleşmiş hali var. Şimdi buradaki birleşmiş halini burada birlikte yapacağız. Bütün parçaları bu şekilde birleştireceğiz. Yani 17 artı 17 34'lü bir parça, 3 artı 3 altılı bir parça olacak. Bu parçadan da büyük parçadan da 2 tane, kol parçamızdan küçük parçalardan da 2 tane parça elde etmiş olacağız sonunda. Her iki parçayı bu şekle getirdikten sonra yanlardan birleştireceğim kaydırma yöntemiyle. Kahverengi ipimi kullanıyorum birleştirme için.
Bittiğinde ortaya çıkan görüntü bu şekilde olacak. Göstermek isterim. Siz farklı bir teknik kullanarak da dilerseniz birleştirebilirsiniz. Ben şimdi gösterdiğim gibi çalışıyorum. Önce bir parçanınkini alıyorum. Burada şöyle hemen biraz daha kadrajı ayarlayayım. Burada ilk trabzanın içinden batıyorum arkadan. İlk trabzanın içinden arkadan batıyorum ve ilmeği alıp hem tığımdaki ilmekten hem trabzanın içinden geçiriyorum ilkinde. Sonra ikinciyi alıyorum. İkinci de aynı şekilde buradan batıyorum ve burada da hem trabzanın hem de ilmeğimin içinden geçiriyorum. Sonra sırasıyla karşılıklı bütün trabzanların önce ikinci trabzan burada arasından kaydırarak geçirdim. Sonra buradaki diğer trabzan ipi aldım, arasından ilmeğimin kaydırarak geçirdim. Şimdi buradan batıyorum. İpi alıyorum, arasından kaydırarak geçiriyorum. Sıra burada. Yine ipimi aldım, arasından kaydırarak geçirdim. Bir sırayla sağlı sollu kaydırarak karşılıklı geçiriyorum. Ve bu şekilde de iki parçayı birbirine birleştiriyorum. Bakın eşit ilerliyoruz. Şimdi burada ilk üçlü grubun ilkinden battım, aldım. Burada da bakın üçlü grubun ilki. Eşit olarak gitmesine dikkat etmem gerekiyor. Sonuna kadar bu şekilde ekleyip geleyim. Sona doğru geldiğimde de birlikte bitirelim istedim. Yine buradan alıyorum. Her bir trabzanın tepesine mutlaka batıyorum. İkinci de. Şimdi son trabzanlardayım artık. Bir, bu da son. Ona da batıp şöyle güzelce de kilitledikten sonra ipimi kesiyorum. İşte her bir parçayı üçlü ya da 17 motifli fark etmez. Bu şekilde birleştireceğim. Parçalar bu şekilde birleştikten sonra şimdi kol parçasını önce bir kenara koyayım. Büyük parça üzerinde nasıl işlem yapacağımızı anlatmaya çalışayım. Parçalardan uzun olanlar 34 parçalı olanı önüme aldım. Tam olarak üst üste getirerek şu şekilde katlıyorum. Bu şekilde katladığımda omuzda bir motiflik pay kalıyor. Önden ve arkadan olmak üzere omuz kısmımızdaki motif bu. Aşağı doğru 8 olmuş oluyor. Şimdi kolu yerleştireceğim yer tam olarak bu ve arkadaki bu motif. Şu üçlü motife kol yerleştireceğim. Bunun için de ne yapıyorum? Hemen bakın katladığımda buradaki motifin şu kısmına hemen birleştikleri yere bir ilmek belirleyici, tam karşısında da buraya yani diğer bu motifin dibine bir ilmek belirleyici takıyorum. Yani şu kolun biteceği, kesişeceği yer. Ne oldu bunu önüme aldığımı açtığımda kolu çalışacağım yeri bulmuş oluyorum. Burası 3 tane motif. Aşağıya doğru, burada da aşağıya doğru motiflerim var. Bu omuzdaki, bu da kolun sağ ve solunda kalan parça olacak. Şimdi buraya nasıl çalışmaya başlayacağım? Aynen bu birleştirme kısımlarında yaptığım şu kısmı bu kısma da çalışacağım. Benim için şu an lazım olan yuvaları hazırlayacağım. Fuşya rengim. Hemen tığımı da alayım. İlmeğimi çıkartıyorum ve yuvaları hazırlamaya başlayacağım. Şuradaki köşenin boşluğu şuraya tam olarak bakın. Şöyle göstereyim. Şu kısım
şu köşe. Tığın üstüne ipimi alıyorum. İlk oraya batıp çakma sık iğnemi öreceğim. Daha sonra 3 tane zincirimi çekeceğim ve hemen şöyle kadrajı açayım. Buraya geleceğim. Tığın üstüne aldığım iple çakma sık iğnemi buraya da öreceğim. 1, 2, 3. Göstermiş olduğum teknikle yuvaları oluşturuyorum. Ta ki nereye kadar? Şuradaki ilmek belirleyiciyi taktığım köşedeki boşluğa kadar 3 motiflik alana çalışıyorum. İlmek belirleyiciyi taktığım köşeye kadar geldim. Hemen buraya da ördükten sonra yine 1, 2, 3 zincir çekip bunu kenarda bırakıyorum. Aslında şu yapımı gösterdiğim birebirin aynısını da tam olarak şu kısma yapacağım. Ne yapacağım? Şimdi sırada pudra var. İçine pudrayı öreceğim. Sonra aynı burada dönüşte kol parçasında gösterdiğimin aynısını yapacağım. Hiçbir farkı yok. Şu kısmın yapılışını gösterdim. Aynısını bu kısma uyguluyorum. İlk olarak kol evine uyguluyorum. Daha sonra aynı işlemi bu kol parçamın bir kenarına yapacağım. Sonra buraya yaptığımı kaydırma sistemiyle birbirine oturtup kol parçasını da büyük parçaya yerleştirdikten sonra formunu vereceğiz. Bir tarafın daha. Ne yapıyorum o vakit? Şimdi burayı oluşturup daha sonra da burayı oluşturup birleştirme aşamasında geliyorum. Göstermiş olduğum teknikle bu şekilde kol evimizi de şöyle tersten koymuşum. Döndüreyim. Hem bu ayraçlarla ayırdığım kısmın içine ördüm. Hem de kolun parçasının bir diğer kısmına ördüm. Şimdi bu iki parçayı da aynı göstermiş olduğum kaydırma tekniğiyle birbirine birleştireceğim. Yani bunun için de kahverengi ipime ihtiyacım var. Hiçbir farkı yok. Aynı size göstermiş olduğum teknikle yine birleştiriyorum. İlmeğimi çıkardım. Hemen buradan ilk trabzandan batıyorum arkasından. Şöyle düzgün yere batayım diye dikkat ediyorum ki sayılarda şaşmasın. Arasından geçiriyorum. Daha sonra buradan da ilkinden batıyorum. Arasından geçiriyorum. Karşılıklı kaydırma yöntemiyle birleştirmeye devam ediyorum. Böylelikle sonunda kol parçası yerine yerleşmiş olacak. Sonra da yanlardan birleşerek bir diğer tarafın daha formunu vermiş olacağız. Sonra iki formu verilmiş büyük parçayı birbirine eklemeye gelecek sıra. Kol parçasını da yerine tam olarak şu şekilde gösterdiğim gibi oturttuk. Şimdi bu omuzdan gelen motifler, şurada omuzdan gelen motifler kolda da devam ediyor. Hemen oradan katladığımda tam olarak hırkayı ortadan katlamış oluyorum. Bakın şöylece de formunu hatta size gösterebilirim. Şimdi ne yapacağım? Yan taraftan hırkamı birleştireceğim. Şimdi şuradan başlayacağım bir kenarı örmeye. Böyle geleceğim buraya kadar. Dönüşte de karşıdan birleşip devam edeceğim. Şimdi nasıl başlıyoruz? İlk olarak göstereyim. Bu arada bitmişini göstereyim size. Burada bir tane parçasını ben bitirdim. Bakın aynı size gösterdiğim gibi önüme aldım. Burası yan tarafı açıktı. Yan tarafı bir sıra kahverengi iple geçerken karşılıklı birleştirdim. İşte bunu da böylelikle aynı bu şekilde kapatmış olacağız. Hırkayı önüme yatırmıştım. Hemen şimdi bir köşesini alıyorum. Yani bu kol altından gelen köşe, bakın hanımlar, tam olarak oradayım. Köşesinin içine batıp bir tane üçlü grup örüyorum. İkili trabzanlarımla.
Bunu gizlediğim için tığın üstüne alıyorum. Siz farklı yöntemle de gizleyebilirsiniz. Ben örerken içine alıyorum. Boşlukların içine 3 tane ikili trabzan örerek ilerliyorum. Bu iki motifin kesiştiği yere geldiğimde ise yaptığım işlem şimdi bir tane üçlü grubu bu köşeye, bir tane üçlü grubu da bu köşeye yapıp geçeceğim. Şöyle göstereyim. Biri buraya, biri de buraya. Hemen şu şekilde geçtikten sonra bu kısmı şöyle arkası beyazda göstereyim. Kol altına kadar yapacağım işlem hep aynı. Fark eden bir başka yapmamız gereken bir şey yok. Yani bahsettiğim yer kol altı kısmı buraya kadar. Burayı aynı şekilde bu kenarı sadece üstteki parçayı örerek ilerliyorum. Koltuk altının bulunduğu yere kadar geldim. Şimdi buradaki köşeye 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra hemen şurada bir toparlama yapacağım. 2 buraya 1 buraya örerek bir üçlü geçiş yapacağım. Yani buradaki köşeye 2 tane yapıp üçlüyü dağıtıyorum. Yani gözüme göre güzel gözükmesi açısından ayarlıyorum onu. Şurada tam örmemişim. Yani mesela buradaki üçlü grubu bu şekilde ördüm. Şimdi buraya geleceğim. Bir üçlü grubumu da buraya öreceğim. Daha sonra hemen şuradaki trabzanın arasına geliyorum. Bir üç tane de oraya örüyorum. Sonrasında diğer şuradaki boşluğa atlıyorum. Bir üç tane de oraya örüyorum. Hemen yanında da şuradaki boşluğun içine 3 tanemi örüyorum. Buradaki geçişi birlikte yapalım istedim. Tamamen. Hatta şöyle göstereceğim size. Bakın nasıl gidiyor diye buradaki. Arkasında beyaz zemin yapıp göstereyim. Şimdi onu yaptıktan sonra hemen tekrardan buradaki bakın yine köşe oluşan kısma geliyoruz. Yani şu köşeyle pembenin biraz evvel şuradaki geçiş yaptığımız yeri. Bunun için de tekrar şuraya bir yapıp köşeyi de öyle yapıp orayı arada çok büyük bir boşluk olmasın diye öyle yapıyorum. Direkt bu köşeye gelip de 3 tane de yapabilirsiniz bu arada. İlkini yaparken öyle çalışmışım. Hani dengeyi bozmayayım diye. Belki baştan yapsam bunu buraya yapmadan üçünü birden buraya da yapabilirim. Bunu da söyleyeyim. Hani bu tamamen kendi kafama göre yaptığım bir tasarım olduğu için ilk kez de yapıyorum. İkinci yaptığımda belki bir tane buraya değil direkt buraya da batabilirim. Aradaki boşluk beni çok rahatsız etmezse. Bu kısmı geçtikten sonra tekrardan boşluklara 3 tane ikili trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Ta ki buradaki kısma kadar. Buradaki geçişte yine birlikte yapalım. Geçişin olduğu kısma geldiğimde ise yine bunun içine dediğim gibi 2 buraya 1 buraya yapıyorum. İlkinde öyle yaptığım için böyle devam ediyorum ama dediğim gibi buraya da 3 yapıp bunu atlayabilirmişim. Bir kez daha tekrarlayacağım. Sonrasında bunu yaptıktan sonra buradaki boşluğa geliyorum. 3 tane onun içine yapacağım. Sonra buradakine geliyorum. Bu beyazın içine 3 tane yapıyorum. Sonra diğer beyaza atlıyorum. Trabzanlı kısımdaki buna örüyorum 3 tane.
Sonrasında yeniden buraya geldim. Tekrardan köşeli kısımdayım. Buraya 1, köşeye 2. Şöyle açıp göstereceğim şimdi size nasıl geçiş yaptığımı. Ve şu kısma gelene kadar da aynen boşlukları 3 tane örerek devam edeceğim. Buradaki köşeye kadar geldim. Şimdi bu köşede ise artık burası bizim kolumuzun ağzı oluyor. Bu kol ağzını da bir kere geçtikten sonra birleşmeye geçeceğiz karşı tarafla. Geçişte de bu köşeye 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Sonra 2 zincir çekiyorum. Tekrardan aynı boşluğun içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Ve boşlukların içine 3 tane ikili trabzan örerek ilerliyorum. Buradaki geçişte ise yine bedenin bütününde yaptığım gibi bu köşeye 3 tane yapıyorum. Bu köşeye 3 tane yapıyorum. Aynen bu şekilde kolun diğer tarafına kadar geleyim. İşte burayı yaparken de artık katlayıp diğer tarafta bütünle birleşmeye de başlayacağız. Orayı detaylı göstereceğim. Şöyle önüme katlayıp yatırıp göstermek istedim size. Hani döndük bir tarafın şu arka taraftan dolaştık geldik ya, kol ağzının da etrafında dolaşıp geldik. Şimdi kolun bu tarafındayım artık. Uzaktan önce göstereyim istedim, sonra detay gireceğim. Kolun bu tarafından itibaren örerken bu yandan etrafını geçtiğim kısımla da birleşmeye başlayacağız. Aynı buradan yan kısmı da birleştirip bedeni de oluşturacağımız gibi. Şimdi hemen kadrajı yaklaştırıp size şurayı göstermek istiyorum. Şu kısımdayım demiştim, bakınız. Hemen bu ucunu da buldum. Kol ağzının kol kısmındayız. Buraya geldim, köşeye 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincirle tığdan çıkıyorum. Artık birleşme vakti. Bu karşıda ördüğüm köşenin içine batıyorum. Arasından ilmeğimi geçirip bir zincir çekiyorum ve bu köşeye yeniden 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra tığımdan çıkıyorum. Bunun karşısındaki denk geldiği boşluktan batıp ilmeğimi çıkartıyorum. Bir zincir çekiyorum. Artık karşılıklı birleşirken kol parçamızı oluşturuyor olacağız. 3 tane ördüm, tığdan çıktım, hemen karşısındaki denk gelen boşluktan batıp bir zincir çektim. Tekrardan 3 tane ördüm, tığdan çıktım, ilmeğimi aldım. Şu kısma kadar hep aynen devam edeyim. O kısımdaki geçişi yine birlikte yapalım. Bakın, kol ağzımız böylelikle oluştu. Buraya kadar da ilerleyerek geldim. Şimdi burada karşıda ne yapmışım? Bir iki tane köşeye batıp bir tane boşluğa batmıştım ya burada. Burada da aynısını yapacağım. Burada bir zincirimi çekeyim. Bakın, iki köşeye bir buradaki boşluğa örüp 3 taneyi oluşturdum. Tığdan çıktım. O kısmı burada buluyorum, bakın. Onun karşısına denk gelen boşluk tam olarak da burası. Buradan ilmeğimi geçirip bir zincir çekiyorum. Tekrar buraya geldiğimde buradaki boşluğun içine 3 tane, pardon yanlış yere batmışım, düzgün batayım. Buraya 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Tekrar tığdan çıkıyorum. Bakın, burada da bunun karşısına gelen boşluk burasıdır. Buradan batıp ilmeğimi çıkartıp bir zincir çekiyorum. Sonra çıktım, tekrardan beyazın içine örmem gerekiyor. Burada da beyazın içine örüyorum. Böyle karşılıklı denk getirerek ördüğüm için de hiçbir şekilde kutucuklarımda, sayılarımda
bir şaşma ya da kayma olmuyor. Çıktım. Hop, buradan battım, ilmeğimi çıkarttım, bir zincir çektim. Şimdi sıra buradaki boşlukta. 2 3. Aynen bu şekilde kol altına kadar aynısını yapacağım ama şurayı tekrar göstermek istiyorum. Şu fuşyanın içine de doldurayım. Bakın, şimdi ben bu fuşyanın içindeki 3 tane yaptığımda hemen karşı taraftaki kontrol ediyorum. Bakın, fuşyanın içine yaptığım kutucuk karşısında aldım ilmeğimi, doğru ilerlediğimi görüyorum. Şimdi buraya geldiğimde de ne yapıyordum? Bir tane bu fuşyanın içine, 2 tane bu boşluğa. Karşıya da baktığımda böyle bir denk geliş olacak. Aynen gördüğünüz gibi çıktım. İlmeğimi aldım. Bir zincir çektim. Ne yapıyorum? Bu boşluklara örüp karşıyla birleşmeye aynen devam ediyorum. Diğer kısımda da aynı buradaki gibi, aslında hiçbir farkı yok. Buradaki gibi burada yaptığımın aynısını burada da karşıyla birleşeceğim. Kol altının kısmını şu sonuna doğru geleyim, birlikte geçelim. Koltuk altına doğru yaklaştığımda da şimdi bakın, buraya 3 taneyi örüyorum. Buraya kadar da şöylece geldim, bir görün orayı da. Hemen karşısında da bu üçün karşılığını bulacağım ki o da burada. Hemen battım, geçirdim. Şimdi buraya da geldiğimde köşe vardı biliyorsunuz. Bir tane buraya yapıyordum. 2 tane de köşenin içine yapıyordum. Tığdan çıkıp karşısındaki denk gelen boşluktan batıp hemen çıkartıp kilitliyorum. Şimdi buraya geldiğimde de bakın. Şimdi burada köşenin içine yapılmış ya karşısında. Burada da köşenin içine öreceğim. Bundan sonra artık kol kısmındaki detayları birleşmeyi tamamlamış, koltuk altından bedeni tamamlamaya geçmiş olacağım. Hemen bunu da buradan çıkartıp bir zincirimi çekeyim. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Bedenin bakın bu yan kısmını birleştirmekte sıra. Burası çok kolay artık. Nasıl mı? Hemen gösteriyorum. Buradaki üçlüğümü örerken karşıyla da birleşiyorum. Şimdi 3 taneyi ördüm. Buradaki boşluğun içine tığdan çıktım. Hemen karşısındaki denk gelen boşluğa batıyorum. Çıkıp bir zincir çekiyorum. Buraya geliyorum. Bu şekilde etek ucuna kadar devam edeceğim ama şu ortadaki iki motifin kesiştiği yerin geçişini de birlikte yapalım öncelikle. Sonra aşağıya kadar hiçbir farkı olmayacak. Bu kısma da geldiğimizde ne yapacağım? Bir üçlü buraya, bir üçlü de buraya ayrı yapıyorum. Karşılıkları çünkü denk gelmeleri de öyle olacak. Yanı tek başına örerken bu şekilde ilerledim. 3 tane buraya yaptım. Bakın hemen arkasını döndürdüğümde denk gelen kısımdan ilmeğimi alıyorum. Arasından geçirdikten sonra bir zincir çekip buradaki boşluğa geliyorum. İki motifin kesiştiği yerdeki geçiş de bu şekilde oluyor. Etek ucuna kadar da aynen bu şekilde devam edeyim. Hiçbir farkı yok. Sonra artık sıra iki parçayı birleştirmemize gelecek. Sonuna kadar geldim birleştirme kısmının da. İlk başlarken biliyorsunuz köşe boşluğuna 3 tane ikili trabzan başlayıp bir kenarını birleştirmeksizin geçmiştim. Kol ağzından döndükten sonra birleşmeye başladık. Artık sona geldik. Sona geldiğimde de buradaki köşe boşluğunun içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Tığımdan çıkıp burada ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine batarak bu ilmeğimi oradan geçiriyorum. Sonra bir zincir çekerek kitleyip yandan birleştirmemi tamamlamış oldum. Bir parçası daha, yani diğer parçası da birbirine eklenmiş oldu.
hırkamın. Şimdi şöyle göstereceğim size. Yani parça çok büyük, bütünde göstermem oldukça zor oluyor ama şöyle anlaşılır hale getireceğim bir şekilde. Uzun bir hırka biliyorsunuz. Videonun sonunda tamamen ölçüleri de vereceğim. Kolu yerine böyle yerleştirdik. Şimdi hemen bunu böyle önüme aldığımda hırkanın diğer parçasını da alıyorum. Hemen onun yanına getiriyorum. Böyle koyduğumda ortadan artık birleştirmeye sıra geldi. Birbirine denk olan yerlerinden birleştireceğim karşılıklı ve hırkamı etrafını patını örerek tamamlamış olacağız sonrasında. Şimdi ilk olarak hemen birleştirme kısmını göstereceğim iki parçanın. İki parçayı birleştirmeye şöyle etek ucundan başlayacağım. Bu sadece arkayı birleştireceğim. Nereye kadar birleştireceğim? Şöyle göstereyim hemen. Şurada arkada omuz motiflerinin denk geldiği yere kadar birleştireceğim böylemesine. Dilediğiniz tekniği kullanarak iki parçayı birleştirebilirsiniz ama ben ortaya da renk katmak istediğim için fuşya ipimi kullanıyorum. Şuradaki kaydırma yöntemini şu kısımda kullanmış olduğum kaydırma yöntemini bu iki parçayı birleştirirken de kullanacağım. Ne yaptım? Hemen ikisinin ucunu aldım arkadan. İlmeğimi de çıkarttıktan sonra ilk olarak sağ tarafındaki motifin ilk şu kısmı boşluğundan birleşeceğim. Daha doğrusu şöyle yapalım. Her iki parçayı alalım. Şöylecene üst üste koyalım ve ikisinin köşe boşluğundan batıp bir sık iğnemizi örelim. Bir oradan iki parçayı birbirine kitleyelim. Daha sonra ilk trabzanın içine batacağım. Tam olarak batıyorum. İlmeğin tam tepesinden batıyorum. Kaydırma yöntemiyle içinden geçiriyorum. Daha sonra buradan batıp kaydırma yöntemiyle geçiriyorum. Karşılıklı aynı biraz evvel gösterdiğim parçaları oluşturduktan sonraki birleştirme tekniğini de burada bu şekilde ilmeklerin arasından ipimi kaydırarak yapıyorum. Şimdi çıkan görüntüyü de size hemen biraz daha örüp göstereyim. Dediğim gibi siz bu iki büyük parçayı farklı bildiğiniz yöntemle birleştirebileceğiniz gibi dilerseniz dikebilirsiniz de. Ben bu yöntemi çok seviyorum. Çıktım ve gösteriyorum şimdi size. Bakın. Böylece ne? Göstermiş olduğum yere kadar ilerliyorum. Bu trabzanların tepesine bata bata ilerlerken burada iki motifin çakıştığı yere geldiğimizde farklı bir biraz öncekinde olmayan görüntü olduğu için göstermek istedim. Bu köşeye batıp arasından ilmeğimi geçiriyorum. Sonra bu köşeye batıp arasından ilmeğimi geçiriyorum. Daha sonra iki motifin çakıştığı yeri buluyorum. Orta kısmını buluyorum. Oraya batıp arasından ilmeğimi geçiriyorum. Bakın burada da burası. Batıp ilmeğimi geçirdim yine. Ve hemen burada da bu köşenin içine battım. Daha sonra buradaki köşenin içine battım. Ve trabzanların tepesine batarak birleştirmeye geçiyorum. Şöyle göstereyim size hemen çıkan görüntüyü. Şu üçlü grubu tamamlayıp bakın bu ortadaki geçişi de bu şekilde yaptım. Ensedeki oluşacak boşluğa kadar ilerledim. Şimdi burada nerede bırakacağımı göstermek istiyorum size. Şimdi bakın şuradan tekrar battım, kaydırarak ipi aldım. Buradan battım, kaydırarak ipi aldım. Tekrar bu üçlü grubun sonuncusundan da battım. Kaydırarak içinden geçiriyorum. Tam olarak şuradayım, ensede. Yani şu iki kısmı bu omuz için yarısı arkada kalan motifin altındaki şu kısımları birleştirmiyorum. Yakada da bir genişlik, salaşlık bırakmak istediğim için. Sonra etrafında geçerken orayı ovallayacağım bir şekilde. Evet efendim, arkayı da fuşya ipimizle bitirmiş oldum. Şimdi keseceğim ve şöyle size arkadan bütününü de göstermek istiyorum. Şöylece.
Şöyle göstereyim. Arkayı da formunu vererek tamamladım. Şimdi artık hırkanın patını yani etrafını örmeye geçeceğiz. Evet, şöylece hırkayı bütününde göstermek istedim size. Nasıl tamamladık? Şimdi etrafını nasıl öreceğiz? Nasıl etrafında tamamlayacağız? Onu da göstermek istiyorum. Kahverengi zemin rengi ipimle patını örmeye başlayacağım. Patını örerken sadece trabzanlar kullanacağım. Motifin şeklinden dolayı şu oluşan bir biliyorsunuz yuvarlak var. Yuvarlaklık hani gözüküyor. Onu bir tık burada örerken nasıl düzelteceğim onu da göstereceğim. Öyleyse başlayalım. İlmeğimi çıkarttım. Hemen hırkanın yan tarafında şuradan kol altına gelen kısımdan başlayacağım ki şuradaki geçişi de size göstermek istiyorum. Şöylece ne başlayacağım. Bakın. Kol altında şuraya gelen kısım iki parçayı birleştirdiğimiz yerdi. İlk önce şu tarafa yatırayım şunu. Şu yan olan trabzanların içine yaklaşıp da göstereyim biraz daha. Şu kısım. Onların içine başlayacağım. Onun için şu üçlü grubun ilkinin tepesine batıyorum. Siz de kendinize uygun olan bir yerden örmeye de başlayabilirsiniz. Şimdi ilk trabzanımı buraya öreyim. Şunu da öne alayım. Ve her bir trabzanın tepesine şimdi burada bir trabzan örüyorum. Bakın. Etrafını örerken. Buraya geldiğimde şuradaki boşluğun içine de bir tane örüyorum. Yani düzgün ilerlemesi için şöyle elimle bakıyorum. Nereye batmam gerekiyorsa oraya batıyorum. Şimdi buraya geldim. Bakın burada trabzanların arasına boşluğa battım. Bir ördüm. Bir tane daha aynı boşluğa örüyorum. Ve hemen bu ortadaki boşluğa da bir tane örüp bu iki tane öreceğim. Trabzan boşluğuna geçiyorum. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Daha sonra tekrardan buradaki kısma geldiğimde hemen nasıl yapıyorum? Bakın burada normalde buraya geçerken bir tane örmüştüm şu boşluğa. Şimdi burada da buraya bir tane boşluğa örüp bir tane de trabzanın tepesine örüyorum. Önemli olan şöyle tuttuğumda trabzanlarımın düzgün ilerliyor olması. Sonrası zaten şimdilik hep benim trabzan üstü trabzan ördüğüm patım gibi. Şöyle bakın örüyorum. Buraya gelinceye kadar aynı öreyim. Dediğim kısma geldim etrafını örerken. İşte bu köşenin içine iki tane yapacağım. Yani göz kararı diyebiliriz aslında. Nasıl güzel düşeceğini düşünüyorsam. Şimdi bir tane bu boşluğun içine yapacağım. Sonra geleceğim buradaki fuşyanın boşluğunun içine yapacağım. İki tane. Mesela buradaki açıklığı gördüm. Hemen söküyorum. Düzgün ilerlemesini istediğim için bir tane de buradaki boşluğa yapıyorum. Sayısı, matematiği yok. Görüntüsünün nasıl güzel düştüğüne bakarak ilerliyorum örerken. Tekrar buraya geldim. İki tane de buraya yapacağım. Tekrar buraya geldiğimde beyazın içine de iki tane öreceğim. Şu orta kısma batıp bir tane öreceğim. Yalnız tam batamadım. Düzgün batayım. Buraya gelip yeniden iki tane. Sonra buradaki geçişte bir tane öreceğim. İki tane buradaki fuşyanın içine böyle baka baka ilerliyorum. Şöyle bakıyorum. Evet, bakıyorum. Tekrar buradaki fuşyanın içine bir tane köşeye geldim. Köşeye iki tane yapıyorum. Buradaki köşede de ilk başlarken de iki tane yapmıştım. Burada trabzanların tepesine geldim.
trabzanların tepesine öre öre şu köşeye kadar geleyim. Burada köşeyi dönerken içine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra 2 zincir çekiyorum ve aynı boşluğun içine 2 tane ikili trabzan örüyorum. Sonrasında trabzanların tepesine trabzan örerek devam ediyorum. Ense boşluğuna öreceğim kısma kadar artık farklı bir teknik yok. Oraya kadar aynen bu şekilde, yani şu kısımdan bahsediyorum. Buraya gelene kadar aynen etrafını bu şekilde trabzanlarla öre öre geçeceğim. Sadece şu köşedeki geçişi birlikte, yani iki motifin birleştiği yerdeki geçişi birlikte yapalım istedim. Çünkü biraz evvel sözünü ettiğim bu yuvarlaklığı düzgünleştireceğim yer tam olarak burası. Hemen şimdi buradaki trabzanın tepesine batarken burada normal ikili trabzanlarımı örüyordum. Buraya geldiğimde artık trabzanlarımın boyunu bir miktar uzun çekeceğim. Yani bacaklarını uzatarak öreceğim. Şu şekilde ki aradaki denge bozulmasın. Bakın buraya battım, uzadım, hop. Şimdi bu ortaya geldim. İkisinin birleştiği yere de bir tane örmem gerekiyor. Onu ördüm. Uzatıyorum, bakın uzatarak örüyorum. Tekrar buradaki boşluğa geldim. Tekrardan uzatıyorum bacaklarımı. Bakın o kısımda bacakları uzun tutarak ördüm. Şimdi burada da bir tane daha şu üçlü grubun başındakini uzatarak örüyorum. Sonrasında artık normal trabzana geçiş yapıyorum. Bunu yeniden iki motifin kesiştiği yere kadar devam ettireceğim. Şuraya kadar, yani tekrar böyle normal örüyorum. Buraya geldiğimde uzatmaya başlıyorum. Şöyle göstereyim size bütünde de. Ense geçişine geldiğimizde ise şuraya yaklaşırken birlikte örelim istedim. Şurada tam olarak bu aşağıdan birleşerek gelen nokta. Şimdi yine trabzanların üstüne örerek devam ediyorum. Oraya kadar hep aynı şekilde geldim. Şimdi buraya geldiğimde ise yapacağım şey ilk olarak boşluklara şuraya bir tane ikili trabzan örmek. Ya ensede bir açma yapmak istiyorum. Bir V, minik bir V oluşturduğumuz için orayı kasarak arkada kötü bir görüntü oluşturmak yerine, yani şöyle sıkıştırmak yerine bir miktar açmaya çalışıyorum. Onun için de şu fuşyalı kısmında içine batıp aynı noktaya 2 tane ikili trabzan örüyorum. Daha sonra şurada hemen yanındaki şu boşluğun içine de batıyorum. Bir trabzan da oraya örüyorum. Orayı bir miktar rahatlattıktan sonra aynı göstermiş olduğum teknikle etrafını örüp tamamlayacağım. Bundan sonra başladığım noktaya kadar, oraya gelene kadar yapacağım herhangi bir farklı işlem yok. İşlemim aynı. Başladığım noktaya geldiğimde artık hırkamı tamamlamış olacağım. Size ölçülerini vereceğim. Kadrajlara sığmayan kocaman bir hırka olduk. Başlarken 36-42 demiştim ama şöyle söyleyeyim, 36'dan bence 44, hatta etrafını biraz geniş örersek 46'ya kadar bile uygun olabilir. Zira basen çevresi, yani şöyle ölçtüğümde hırkayı tam çevresi 126 santim oldu. Boyumuz ise 105 santim uzunda bir hırka. Dediğim gibi daha da uzatmak istersek hep örmüş olduğumuz şeritlere 17 motifli şeridi 19 yapmamız gerekiyor. Kollar aynı kalacak. Kısaltmak istediğimizde de 17'yi 15'e, işte 13'e düşürüp daha da kısa bir hırka yapabiliriz. Kullandığım iplere gelecek olursak Splash'tan, Yarnart cinsin Splash'ından kullanmıştım. Ondan 8 adet kullandım. Kahverengi 40'tan 5 adet kullandım. Diğer fuşya 67 ve 161'den, yani Alize Cotton Gold'un 3 renginden birer paket açtım. Tabii ki çok arttı, onu söylemem gerekiyor. Onlardan çok az kullandım.
Umarım hoşunuza gitmiştir. Üstümde duruşunu beğenmişsinizdir. Beğendinizse lütfen bir kalbinizi esirgemeyiniz efendim. Yorumlarınız benim için çok kıymetli motivasyon kaynağım. Buraya kadar izleyen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.